Sevgili dostlar, kanalınıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir coğrafyadan bahsedeceğiz. Yeni Zelanda'dan bahsedeceğiz. Yeni Zelanda biliyorsunuz adalardan oluşan yeşillikler içerisinde cennet gibi bir coğrafya. 5,5 milyonluk küçük ülke siyasi ve ekonomik sistemiyle de tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Böyle bir tür medeniyet cenneti gibi tanımlanıyor. Finlandiya, Kanada, Yeni Zelanda bunlar gerçekten dünya içerisinde çokça takdir edilen ülkeler arasında. Ancak en son açıklanan Kraliyet Komisyonu raporu herkesi şoke etti. Cennetin yani Yeni Zelanda'nın karanlık ve utanç verici yüzünü ortaya çıkardı. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını da ortaya koydu. Yıllarca süren soruşturmanın ardından gelen rapora göre Yeni Zelanda'da devlet ve inanç temelli bakım kurumları yani kilise kurumları ve bununla ilişkili kurumlarında insanlara 70 yıl boyunca tecavüz edilmiş, elektrik verilmiş, işkence yapılmış. İşin kötü yanı tüm bu kötü muameleleri yetkililer genelde biliyorlarmış ve bu sorunları, bu kötü muameleleri kapatmaya çalışmışlar, üstünü örtmeye çalışmışlar. İşte birine tecavüz mü edildi? Bir hastaya veyahut da işte bakıma muhtaç bir çocuğa, yaşlıya. Bu durumda yönetici orada tecavüzcüyü başka bir yere görevlendirerek güya meseleyi çözmüş. Kötü muamele ve istismar Yeni Zelanda kurumlarında öylesine yaygın bir hal almış ki bu tür kurumlarda kalan çocukların en az 1/3'ü istismara uğramış. En az diyoruz çünkü bunlar ancak tespit edilebilen, raporda kanıtlarıyla ortaya konabilen vakalar. Rapor 2019 yılına kadar geçen sürede en az 200.000 insanın istismar edildiğini söylüyor. Yeni Zelanda'nın nüfusunu, küçüklüğünü dikkate aldığınızda gerçekten olağanüstü yüksek bir rakam. Raporda bu durum ulusal utanç olarak tanımlanmış. Ülkenin başbakanı ise raporun açıklandığı günü karanlık ve hüzünlü bir gün olarak ilan etti. Yeni Zelanda artık eskisi kadar cennet değil, Yeni Zelanda'nın karanlık yüzünü de görmüş olduk. Raporu hazırlayan tacizle ilgili Kraliyet Komisyonu ülkenin şu ana kadar kurmuş olduğu en büyük ve en karmaşık komisyon olma unvanını taşıyor. Ayrıca bu rapor hazırlanırken yapılan soruşturmada dünya çapındaki benzerleriyle kıyaslandığında en büyük soruşturma denebilir. Yani buna benzer bir soruşturmayı Yeni Zelanda'da değil başka bir ülkede, Fransa'da, İspanya'da, Kanada'da, Amerika'da neyse artık nerede yaparsanız yapın buna benzer sonuçlar alma ihtimali de var elbette. Bağımsız soruşturma çocukları korumak için tasarlanmış olan kurumlardaki istismarın kapsamını ve devam eden etkisini ortaya çıkarabilmek için 2018 yılında başlatılmış. Tüm bu çalışmalar yani bundan yaklaşık 5-6 yıl önce başlamış. Öncelikle 1950 yılından 50'li yıllardan 1999'a kadar olan dönem incelenmeye başlanmış. Ancak ondan sonra bir bakılmış ki 1999'dan sonra istismara uğrayanlarda bir hayli var ve onlar hakkında da bilgi toplanabiliyor. Sonuçta ortaya çıkan raporun ağırlığı 14 kilo. 14 kilogramlık bir rapor ortaya çıktı ve işte bu rapor bugün açıklandı. Kamuoyuyla sonuçları paylaşıldı. Bu raporu hazırlayabilmek için 100 günden daha uzun süren kamuya açık duruşmalar yapılması gerekti ve yaklaşık 3000 tanık dinlendi ve delil olarak da milyonlarca belge dosyanın içerisine, raporun içerisine girdi. Raporun sunulmasına tanıklık etmek üzere bu olaylarda kurban olanlardan sağ kalanlar meclisteki halka açık tribünde yerlerini aldılar. 5 yaşından itibaren işte Katolik kurumlarında cinsel tacize uğrayan kişilerden bir tanesi mesela Takaloa idi. Yerli, Yeni Zelanda yerlilerinden biri. Takaloa diyor ki son raporun hazırlanması belki diyor 6 yıl sürdü. Bu uzun bir süredir. Fakat bizim için bu hak mücadelesi bir ömür boyu sürdü ve içimizden bazıları bu hak mücadelesini kazanamadan hayatını kaybettiler, öldüler, gittiler. Yine devlet bakım kurumlarında taciz ve istismarla yılları kaybolan, yılları geçen Kate Wiffen adlı bir başka kurban ise raporun hazırlanmasını muazzam olarak nitelendiriyor.
11 yaşındayken Vif'in bu kurumlara verilmiş, sadece 11 yaşındayken ve o tarihten sonra da sürekli olarak cinsel saldırıya uğramış, tecavüzlere uğramış, psikolojik tacizlere maruz kalmış Kate Vif'in ve 22 yıl boyunca başından geçenleri devlete, işte kurumlara anlatmış, onları ikna etmeye çalışmış, kurban olduğunu, birçok haksızlığa maruz bırakıldığını birçok kapıyı çalarak anlatmış, fakat bunlarda çok başarılı olamamış. Vif'in diyor ki 22 yıldır savunuculuk yapıyorum ve bu 22 yılın çoğunda bu yalnız bir mücadeleydi. Sadece ben ve benim gibi bazı insanlar mücadele ettiler. Ortaya çıkan bu rapor bizim için ülkeye bu konunun hepimiz üzerinde nasıl bir etki yarattığını açıklıyor. Çok büyük bir başarıdır bu rapor, diyor mağdurlardan Vif'in. Soruşturma 1950'lerden bu yana, yani daha doğrusu 2019 yılına kadar bakım kurumlarında hayatlarını sürdürmüş 655 bin kişiden yaklaşık 200 bininin istismara uğradığını tahmin ediyor. Bu rakamın, yani 200 bin rakamının daha yüksek olma ihtimali çok yüksek. Çünkü rapor elde ettiği kanıtlara göre bir tahminde bulunuyor. Kanıtlar arttıkça tabii ki tahmin ve mağdurların sayısı ve oranı da artacaktır. Yeni Zelanda'nın devlet ve kilise, sosyal yardım ve bakım kurumlarında cinsel, fiziksel ve duygusal istismar ve ihmalin yoğun olduğu anlaşılıyor, yaygın olduğu anlaşılıyor ve sistematik olduğu anlaşılıyor. Ve bu saldırıların, hak ihlallerinin burada kalan mağdurlar üzerinde çok ağır ve kalıcı travmalara yol açtığı raporlarla destekleniyor. İstismarı gerçekleştirenler arasında ön plana çıkanlar bakıcılar, dini liderler, işte papazlar, işte ne bileyim kilisede belli bir ünvanı olan kişiler, sosyal hizmet görevlileri ve sağlık uzmanları, işte hemşiredir, doktordur, buna benzer kişiler. Soruşturmada 1970'li yıllarda Lake Alice Psikiyatri Hastanesi'ndeki bazı uygulamalar da ortaya çıktı. Yeni Zelanda'nın psikiyatri hastanelerinden biri Lake Alice Hastanesi ve burada çocuklara ceza olarak elektrik verildiği anlaşıldı. Elektrik dışında yaramazlık yapan çocuklara acı verici iğneler de yapılmış. Yani bir iğne yapıyorsunuz, onun kolu işte bir hafta boyunca ağrıyor ve bu cezayı bildiği için de çocuklar yaramazlık yapmamaya çalışıyorlar. Her denilene itaat ediyorlar. Bu ne getiriyor? Karşınızdakine tam itaat, istismar imkanlarını getirir. Karşınızdaki art niyetliyse, kötü niyetliyse sizi cinsel olarak, fiziksel olarak, duygusal olarak yıpratır, istismar eder ve bunun karşılığında da siz bu durumu hiç kimseye anlatamazsınız. Anlatırsanız iğneyi yersiniz. Elektrik şokunu yersiniz. Bunları ortaya çıkardı rapor. Raporda mağdurların tanıklıklarına da başvuruldu. Hepsi konuşamadı veya konuşmak istemedi. İstismar ve ihmalin bireyler ve aileleriyle, toplumlar ve toplumun geneli üzerindeki etkilerine de bakıldı. Rapora göre bu kurumlarda kalan hemen herkes yaşamlarında ağır travmalar ve hasarlar yaşamışlar. Yeni Zelanda'nın bu türden her kurumunda da istismar varmış. Yani bu kurum tertemiz, mis gibi, hiçbir sorun yok diyebileceğiniz bir kurum yok. Şu dönemi ne kadar temiz, hiçbir şey yok denebilecek bir dönemde yok. Oldukça yaygın, sistematik ve yoğun istismardan bahsediyoruz. Fakat bazı kurumlarda çocuklar çok daha fazla aşırı istismara maruz kalmışlar. Gençlerin sahte infazlarla ölümle tehdit edildiği, cinsel organlarına silahla vurulduğu veya elektrik verildiği, çok ağır bedensel cezalara maruz bırakıldıkları, rutin olarak hücrede yalnız bırakıldıkları, ki bu hücrelerin soğuk, nemli, karanlık, işte onları korkutacak şekilde hazırlandığı ve çocukların yaşları dikkate alındığında bu uygulamaların ömür boyu değiştirilemeyecek, tedavisi imkansız travma ve hasarlara yol açtığı anlaşılıyor. Rapor bunların hepsini belgeleriyle ortaya koyuyor. Ayrıca raporda sağırların, başka bedensel engelleri bulunanların, ruhsal sorunları olanların çok daha fazla istismara uğradığı, istismara uğrama ihtimalinin yüksek olduğu anlaşıldı. Bu tür kurumlarda kalanlar sonrasında
Ya evsiz kalmışlar, yani homeless dediğimiz sokaklarda yaşamak zorunda kalmışlar o kurumlardan ayrıldıktan sonra. Fakirlikten bir kere kurtulamamışlar. Çok birkaç istisna dışında hayatlarının geri kalanında hep fakir kalmışlar. Eğitim ve iş imkanlarına ulaşamamışlar. Bağımlı hale gelmişler. Uyuşturucuya, alkole veya başka bir şeylere bağımlı hale gelmişler. Fiziksel ve ruhsal sağlıkları bozulmuş. Suça bulaşma ihtimalleri artmış. Çetelerin insafına kalmışlar. Tahribat böyle uzayıp gidiyor. Yani bu kurumlarda eziyet görmek, tecavüze uğramak bu sıkıntınızın kurumdan ayrılırken bitmesi anlamına gelmiyor. Asıl sorun ondan sonra başlıyor. Sizin hayatınızı öylesine berbat bir duruma sokuyor ve sizi sıfırın altına öylesine indiriyor ki bu kurumlar, sonrasında yeniden hayatınızı kuramıyorsunuz. Bu kurumlara alınan çoğu zaman zorla alınan yerlilerin durumu ise çok daha felaket. Biliyorsunuz Avrupalılar Yeni Zelanda'ya ve Avustralya'ya 19. yüzyılda, yani daha ziyade 19. yüzyılda yerleşmeye başladılar. Geldikten sonra da hem Avustralya'da hem de Yeni Zelanda'da yerli kültürünün yok edilmeye başlandığını, tahrip edilmeye başlandığını görüyoruz. İşte bu kurumlar bunun içinde kullanılmış. Yerlilerin ellerinden çocukları çeşitli bahanelerle alınmış. İşte sen bu çocuğa bakamıyorsun, işte çocuğa ağaçların içinden bakılır, sen bu çocuğu yediremiyorsun, doyuramıyorsun gibi bazı bahaneler öne sürülerek, çoğu zaman da yerli kültürü yargılanarak bu çocuklar onların ellerinden alınmış. Ve yerli çocuklar bu kurumlara konulduğu zaman her şeyden önce kültürel soykırıma uğramışlar. Kendi dillerini konuşamıyorlar, yasak. Kendi geleneklerini devam ettiremiyorlar ve bir süre sonra da tabii ki kendi etnik kimliklerinden kopuyorlar, bunları unutuyorlar ve kimliksiz bir insana dönüşmeye başlıyorlar. Çünkü geldikleri kurum da onlara güçlü bir kimlik sunmuyor. Tam aksine dayakla, eziyetle, hatta tecavüzle, istismarla bu çocukların kişilik yapılarını ciddi bir şekilde bozuyor. Raporun ortaya koyduğu gerçek şunu söylüyor: bu kurumlarda 70 yılda insanlara yapılan eziyetin maliyeti 200 milyar doları aşıyor. Yani devlet bugün bunlara tazminat vermeye kalksa milyarlarca dolar. Yani o raporun söylediği 200 milyar doları yerine getirirler mi bilmiyorum ama milyarlarca dolarlık bir tazminatla Yeni Zelanda hükümeti karşı karşıya. Soruşturmaya başkanlık eden hakim Coral Shaw, istismarın boyutunu ulusal bir utanç olarak nitelendirdi ve Yeni Zelanda'yı bir daha asla tekrarlanmaması için raporu dikkatle okumaya ve gereklerini yapmaya çağırdı. Başkan Shaw, bakım altına alınan kişiler bebeklerdi diyor, küçük çocuklardı, gençlerdi, bakıma ihtiyaç duyan yetişkinlerdi. Desteklenme ve korunma bahanesiyle bu kurumlara alındılar. Ancak bunun yerine, bakım yerine, korunma yerine istismara uğradılar ve zarar gördüler diyor komisyonun başkanı Hakim Shaw. Soruşturmada başbakandan, papadan ve diğer kilise başkanlarından bu insanlar için özür dilemesi de talep ediliyor. Yani raporun ortaya çıkardığı, tavsiye ettiği önerilerden bir tanesi de özür dilenmesi. İkinci olarak suçu kanıtlanmış, yani istismarda bulunduğu, eziyet ettiği kanıtlanmış kişilerin toplumdaki itibarlı konumlarının ellerinden alınması da salık veriliyor. Çünkü bu kurumlarda çalışmış ve fedakarlığıyla, vatan sevgisiyle, insan sevgisiyle herkese örnek gösterilen insanlar var. Ve bu görevlilerin bir kısmının isimleri sokaklara verilmiş, tesislere verilmiş. Bu isimleri kaldırın diyor rapor. Çünkü bunlar istismarcı, çünkü bunlar hak ihlalinin baş sorumluları. Bunların da kaldırılmasını, bir nevi geçmişin yeniden yazılmasını talep ediyor rapor. Raporda 95 düzeltme önerisi var. Yani şu anda da Yeni Zelanda'nın bu tür koruma kurumlarında, çocuk esirgeme kurumu tarzı kurumlarında en az 95 düzeltmeye muhtaç hatalı politika ve eylem var. Bunların düzeltilmesi lazım deniyor ve rapor 138 başka öneriyi de içeriyor. Rapor yayınlandıktan sonra tüm ülke şoke oldu. Hükümet ise raporun sonuçlarını ilk etapta tanıdı, kabul etmiş görünüyor ve gereğini yapma sözünü de verdi. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon mağdurlara ve ailelerine seslendi ve dedi ki sizleri duyuyoruz.
bir toplum ve bir devlet olarak daha iyisini yapmalıydık. Ve bunu yapmaya artık kararlıyız. Acınızı sizden geri alamam. Acınızı gideremem. Ama size şunu söyleyebilirim diyor Başbakan. Bugün duyuldunuz ve size inanıldı. Bu toplum ve bu devlet sizi duydu ve size inandı diyor Yeni Zelanda'nın Başbakanı. Başbakan Luxon devletin bakımı altındakileri akıl almaz fiziksel, duygusal, ruhsal ve cinsel tacize maruz bırakarak mümkün olan en kötü şekilde mağdurları yüzüstü bıraktığını, vatandaşlarına ihanet ettiğini söylüyor. Başbakan bu yılın ilerleyen dönemlerinde mağdurlardan resmen özür dileneceğini de ifade ediyor. Soruşturmaya hükümetin yanıt vermesinden, yani rapordaki önlemleri yerine getirmesinden sorumlu olan Bakan Stanford ise hükümetin ilk etapta tazminata odaklanacağını ve zamanı geldiğinde diğer önerileri de dikkatlice değerlendireceğini, ancak bugünün acil konusunun mağdurlar ve onların zararlarının giderilmesi olduğunu söylüyor. Gerek Başbakanın gerekse Bakan Stanford'un açıklamaları duygulandırıcı, etkileyici. Yeryüzünde bir devlet vatandaşlarını değil de kendisini hainlik yapmakla suçluyor. Yani vatandaşlar devlete genelde ihanetle suçlanır ya, burada ise devletin hata yaptığı kabul ediliyor. Onları yüzüstü bıraktığı, terk ettiği, her türlü kötülüğü onlara yapılmasına aracı olduğu, bunlar kabul ediliyor ve tazminat ödeme hazırlıkları yapılıyor. Şimdi bu haberi ilk duyduğumda benim aklıma ilk olarak Guguk Kuşu adlı sinema filmi geldi. Hollywood yapımı, Amerikan yapımı psikolojik bir dramadır Guguk Kuşu. 1970'li yıllarda, 75 yılında çekildi bu film. Ve ben bu filmi izlediğimde ilkokul öğrencisiydim. 1980'lerin başında izlemiştim ilk defa filmi. O zaman bile filmin çok etkisinde kalmıştım. Şimdi Yeni Zelanda'da bu yaşananları böyle okuyunca o filmin ne kadar böyle güzel bir film olduğunu, hakikati anlatan bir film olduğunu tekrar idrak etmiş oldum. Böyle o duygularım, düşüncelerim yenilenmiş oldu. Ben bütün izleyicilerimize de o filmi tavsiye ederim. Guguk Kuşu filmini. Ve o filmden sonra bende açıkçası özgürlüklerle ilgili duygular yeşerdi. Belki de o filmin tahminimden çok daha öte etkileri olmuş olabilir benim üzerimde. Elbette başka film, kitap ve kişilerin de bu tür etkileri olmuştur. Filmden biraz bahsedeyim isterseniz. Filmin orijinal adı One Flew Over the Cuckoo's Nest. Aynı isimli bir kitaptan uyarlanmış film ve filmin başrolünde Jack Nicholson oynuyor. Nicholson'ın buradaki böyle bir mahkumu canlandırıyor. Tımarhane Akıl Hastanesi'ne yatmış bir mahkumu canlandırıyor. Oyunculuğu süper. Zaten kaç tane de Oscar aldı film. Bütün en önemli Oscar'ların hepsini toplayan ikinci filmdir Hollywood tarihinde. Film akıl hastası numarası yaparak güvenlik önlemleri daha düşük tutulan bir akıl hastanesine sevk edilen bir mahkumun hikayesini anlatıyor. O hastanede geçirdiği zamanı konu alıyor. Akıl hastası rolü yapan mahkum bu süre içerisinde hem kaçma planları yapıyor hem de akıl hastanesindeki diğer hastalarla böyle değişik diyaloglar kuruyor, ilişkiler kuruyor. Terapilerde çok kendi başına buyruk hareketleri var. Özgürlüğe olan düşkünlüğü nedeniyle de diğer hastalara etkiliyor. Bunun üzerine hastanenin baş hemşiresi, sadist bir baş hemşire olan Mildred onunla uğraşmaya başlıyor. Filmin hikayesi böyle. Film çok böyle dramatik sona eriyor. Filmin yani tamamında enerji düşmüyor. Filmin sonu ise gerçekten muhteşem. Fakat ben o detaylara fazlaca girmek istemiyorum. O filmde şunu görmüştüm. Hiçbir kimsenin insafına bırakmamak lazım. Tamamıyla bir başkasının yetki alanına hiç kimseyi bırakmamak lazım. İnsanların bireysel özgürlüklerini korumak için maksimum gayret gösterilmeli. Bu söylediklerim hastanelerde, hapishanelerde, akıl hastanelerinde her yerde geçerli olmalı diye düşünüyorum. Guguk Kuşu herhalde bu konuda en derli toplu mevzuyu anlatan sanat eserlerinin başında geliyor. Tekrar tavsiye ederim. Bitirmeden önce, bağlamadan önce şunu da söyleyelim. Ben zaman zaman Batı'da yaşanan böyle bu tür sıkıntılı tabloları sizlerle paylaşıyorum. Bazı izleyicilerimiz ben böyle videoları yayınlayınca hemen
İşte o videoyu Türkiye ile kıyaslamaya çalışıyorlar. Bazıları da bu videolardan hareketle Batı'nın çok kötü olduğu sonucuna varıyorlar. Bazıları benim Türkiye'yi övmek için, bak Türkiye ne kadar güzel bir yer, Yeni Zelanda'dan daha iyi bir yer demek için bu tür videoları yaptığımı düşünüyorlar. Oysa ki bunların hiçbiri doğru değil. Ben Türkiye'yi öveyim diye bir başka ülkenin kötü yönlerini anlatmıyorum. Almanya'nın ekonomisinde şöyle sıkıntı var. Ne bileyim, Yeni Zelanda'da şöyle sosyal sorunlar var. Amerika'da böyle sıkıntılar var. Bunu Türkiye'yi övmek veya bir başka maksatla anlatmıyorum. Böyle bir gizli gündemim yok. Bunu baştan söyleyeyim. Bunu anlatıyorum çünkü hakikat bu. Yani Türkiye, dedim yani programın başında da söyledim. Türkiye'de de böyle bir rapor hazırlasanız bizi utandıracak. Belki Yeni Zelanda'dan bile daha feci bir tablo ortaya çıkabilir. Belki de çıkmaz. Ama yani mutlak surette eğer sizde böyle kurumlar varsa o kurumların mutlaka aksayan yönü vardır. Olmaması mümkün değildir. Sizin rapor hazırlamamanız, soruşturma yapmamanız olmadığını göstermez. Aksine hani karanlığın üstünün örtülü kaldığını gösterir. Bunları yapıyoruz çünkü hakikat ortaya çıksın. Yeni Zelanda'yı anlamak istiyorsan onun iyi yönlerini de konuşacaksın, kötü yönlerini de konuşacaksın. Finlandiya'yı anlamak istiyorsan onun iyi yönünü de konuşacaksın, kötü yönünü de konuşacaksın. Peki biz bunları niye anlatıyoruz? Bazı seyircilerimiz de öyle söylüyor. Bana ne Yeni Zelanda'dan? Olur mu öyle şey efendim? İnsanı anlamak için bu tür olayları, örnekleri incelemeniz lazım. Her türlü örneği incelemeniz lazım. Türkiye'de veya Çin'de veya Brezilya'da bir yaşam kuracaksanız başkasının tecrübesi sizin için kıymetlidir. Meselenin bir diğer boyutu da şu. Bir de Türkiye'den böyle hani batıya gidenler var, göç edenler var. O göç edenler Türkiye'de bazı şeylerden sıkıntılı, şikayetçi oldukları için oraya gidiyorlar ve gittikleri yerlerde daha iyi uygulamalar görüyorlar. Ne bileyim, çeşitli konularda, ekonomik olabilir, daha zengin bir ortama düşüyorlar veyahut da siyasi özgürlükler konusunda şikayet ettikleri pek çok sorunun olmadığı ülkelere gidiyorlar. Bu insanlar da, bu göçmenler de gittikleri yerde sorun yok sanıyorlar. Oysa ki sorun her yerde var. Doğuda da sorun var, batıda da var, kuzeyde de var, güneyde de var. Mesele bunların farkına varmak. Hiçbir yer cennet değil, hiçbir yer sorunsuz değil. Bunları görmezden gelir isek tekrar yaşamak durumunda kalabiliriz. Bu nedenle Yeni Zelanda'da yaşananları, Yeni Zelanda'yı, Batı'yı daha iyi anlamak için anlattım. İkinci olarak da Yeni Zelanda'yı anlattım, insanı daha iyi anlayabilmemiz için anlattım. Ve üçüncü olarak da bunu anlattım. Buna bakıp örnek alırız. Biz de nerede yaşıyorsak aynı sıkıntıları yaşamayız. Daha iyi bir örnek ortaya koyabiliriz ümidiyle anlattım. Evet, bugünlük bu kadar. Farklı bir konuyu ele aldık. Yorumlarınızı sayfamızın altına bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın efendim.